Garibim Godzilla ilk kez ortaya çıktığı 1954 senesinden bugüne kadar sürekli savaştı. Karşısına King Ghidorah'ı getirdiler, Destroy'a çıkardılar, Space Godzilla'ya attılar. Gık bile demedi. Ne doğru düzgün dinlenebildi ne de huzuru yakalayabildi. Vay be, sen neler çekmişsin Godzilla. Bugün de onun için yakıyoruz. Ve bir de bu kayucular yetmezmiş gibi kimlerle yüzleşmek zorunda kaldı. İşte bugün Godzilla'nın karşı karşıya geldiği 4 tanrısal varlığı konuşacağız. Sonuna da 2 bonus karşılaşma ekleyeceğim. Bu bonuslardan biri oldukça komik gelir bana. Yeri geldiğinde bunun sebebini daha iyi anlayacaksınız. O zaman lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Geçtiğimiz günlerde DC ve Monsterverse evrenleri bir kesişim yaşadı. İşte bu noktada iki evrenin süper güçleri olan Godzilla ve Superman karşılaşmak durumunda kaldı. Aslında hikayelerine henüz bitti diyemeyiz. Çünkü bu olayın yaşandığı çizgi roman halihazırda devam ediyor. Biz şimdi bu kesişim nasıl yaşandı ve ilk kapışmaları nasıl bitti ona bakalım. DC evreninde Clark, Louise'e evlenme teklif ederken Lex'in önderliğinde kötülerden oluşan Legion of Doom, ana kutuyu ve Orion'un kızağını almak için Superman'in kalesine sızmayı başarır. Justice League ekibi de Superman'in büyük günü bozulmasın diye onu rahatsız etmek istemez. Ve Lex'in grubunu durdurmak için kendileri yola koyulur. Aralarında geçen kapışmada kötüler için işler çok iyi gitmez. Ve yanlışlıkla ana kutuyu vurarak Monsterverse evrenine geçiş yaparlar. Gelir gelmez Skullcrawler ve Kong'la tanıştıktan sonra girdikleri bir komuta binasında Godzilla ve bazı titanları görürler. Toyman ekranı izlerken bu titanları adalet birliğiyle kapıştırmayı diler. Elinde tuttuğu Superman'in kalesinden aldığı kırmızı mücevher parlar ve Godzilla başta olmak üzere Kong gibi, Kamazos gibi, Sila gibi titanlar DC evrenine geçer. Titanlar çeşitli bölgelere ve şehirlere yayılırken Godzilla'nın hedefi bellidir. Burada şunu diyebilir. Bu çizgi roman bir fragmanla duyurulmuştu. Onun üzerine kısa bir video hazırlamıştım. Orada söylediğimi şimdi yineliyorum. Dünyanın doğal dengesini korumaya Godzilla kendini adamış bir durumda. Bundan dolayı dünya dışı bir varlığı hissedince el ayağı sinirden titremeye başlar. İşte bu yeni dünyaya geldiği gibi Kryptonlu Clark'ı hisseder ve doğruca Metropolis'e onunla yüzleşmeye gelir. Ek olarak yarasa benzeri Titan olarak tanımlanan Kamazos'un Batman'in şehri Gotham'a saldırması da hoş bir detay. Neyse, Godzilla'yı şehirde karşılayan Superman onunla iletişim kurmayı denese de savaş kaçınılmaz olur. Hawkgirl ve Shazam'ın da yardımıyla koca olanı dizginlemeye çalışırlar. Bir ara Godzilla ve Superman ışın savaşına girer. Bu noktada aklına çılgın bir fikir gelen Shazam, Godzilla'nın kafasının üzerine yerleşerek değişir ve yıldırımın etkisi Godzilla'yı sersemletir. Ancak bu Billy'nin düşmesine sebep olur. Onu havada yakalayan Superman, Billy'ye tekrar Shazam'a dönüşmesini söylemeye kalmadan Godzilla'dan bir atomik nefes daha gelir. Türlü saldırıya dayanabilen Superman bu kez gafil avlanır. Ölümcül bir yara alarak yere yığılır. Böylece en büyük mağlubiyetlerinden birini yaşar. Ve çizgi romanın şu ana kadarki bölümünde hala ölüm uykusunda yatıyor. Godzilla'ya ne oldu diye sorarsanız bunun ardından bazı kahramanlar Godzilla'ya saldırmayı denese de etkili olamazlar. Koca olan zafer kükremelerinin ardından kendi görevini tamamlamış olarak Metropolis'i bırakarak denize döner. Godzilla'nın bu varlıkla karşılaştığı çizgi roman aslında başlı başına farklı bir durum. Bunu kısaca şöyle açıklayayım. Godzilla cehenneme düşer. Ardından buradan çıkmak için bir seyahate koyulur. Bu yolculukta karşısına türlü yaratıklar çıkar. Bunların çoğu şeytansıdır. Bazen Godzilla'nın tanıdığı eski düşmanlar olarak görünürler. Bazen de ilk kez karşılaştığı şekillerde çıkarlar. Bu yolculuğunun sonuna yaklaştığı sırada yaşayan dünyayla cehenneme ayıran bir kapıyı bulur. Ancak kapı God Demon denen Kuloğlu'ya benzetilen bir varlık tarafından korunur. Godzilla onu görünce ona doğru kükremeye çalışır ama sesi çıkmaz. Sonra kendini şarj edip ona atomik nefesini yollamaya çalışır ama bunu da başaramaz. Sonra dağa tırmanmayı dener ancak God Damon'ın oluşturduğu heyelanla yere yığılır. Koca olan umutları tükenmiş bir vaziyette enkazdan doğrulur. Cehennemde geçirdiği onca savaşın ardından God Damon'ı geçemeyeceğini anlar ve pes eder. O sırada onu uzun zamandır takip eden cehennem yarasaları bunu fark ederek Godzilla'ya saldırıp onu tüketir. Kemikleri kalana kadar. Ancak sonra bir şey olur. Her bir yarasa Godzilla haline gelir ve iskeleti yeniden oluşturarak onun farklı bir hale geri dönmesini sağlar. Bunun sonunda da her bir yarasadan ortaya çıkan devasa bir atomik saldırı dağın bir kısmıyla birlikte God Demon'u yok eder. Godzilla da kapıdan geçerek yaşayanların dünyasına döner.
Godzilla'nın yolu bu kez de Olimpos'tan geçer. Antik Yunan'da insanlar kendi aralarında savaşırken Olimpos'un tepesinde Zeus ve diğerlerinin çoğu ölümlülerle alay eder. Ancak onların bilmedikleri şey Godzilla'nın denizlerde kol gezdiği ve insanları yok ettiğidir. Zeus bunu açıkça görmezden gelerek müdahale etmek istemez. Afrodit ise aksini düşünür. Afrodit'i üzgün görmeye dayanamayan Poseidon durumu kendi araştırmaya çıkar. Savaştan kalanlara bakarken gemilerde büyük pençe izlerini fark eder ve tam o sırada denizden Godzilla yükselir. Denizler tanrısı Poseidon onu durdurmaya çalışsa da başaramaz ve mağlup edilir. Olimpos'ta ise tanrılar arasında tartışma devam eder. Ta ki bir sarsıntı hissedilene kadar. Zeus'un kendini şeytanı olarak gördüğü Godzilla oraya gelmiştir. Dağın eteğindeki şehir anında sular altında kalır. Ares Godzilla'ya saldırmak için hareketlenir ama Godzilla'dan gelen atomik nefesle anında yok olur. Zeus Poseidon'u da kaybettiğini fark edince Hydra'yı savaşmak için yollar. Release the Hydra. Godzilla Hydra'nın bazı kafalarını koparınca yerine 2 tane çıktığını fark eder. Bunun sonucunda Hydra'yı tutup doğruca Olimpos dağına çarpıp dağın yıkılmasını sağlar ve Zeus hariç tüm Olimposlular ölür. Zeus ardından tüm gücünü kullanarak Godzilla'yı yener. Fakat şehir tamamen yok olur ve artık tek başına kalan Zeus bir insan haline gelir. Yeniden tanrı olacaksa eğer bunu insanları anlamaktan geçtiğini düşünerek Pompei'ye yerleşip öyküsünü yazar ve Godzilla'nın bir çizimini yapar. Tam o sırada Vezüv yanardağı patlar ve içerisinden Godzilla çıkar. Ardından da atomik nefesiyle Zeus'la birlikte tüm şehri yok eder. Godzilla, DC'den çok önce Marvel evreniyle de bir kesişim yaşadı. Bu uzun bir çizgi romandı. Hikayenin son bölümlerine doğru Godzilla New York'a saldırır. Onu durdurmak için Fantastik Dörtlü ve Godzilla'ya karşı oluşturulan Godzilla kadrosu ellerinden geleni yapsalar da başaramazlar ve yenilmezlerden yardım isterler. Bunun sonucunda Demir Adam, Vision ve Thor savaşa gelir. Hepsi birden Godzilla'yı durdurmayı denerler. Bir ara Thor efsanevi çekici Mjolnir ile Godzilla'ya vurur ve koca olan ilk kez acı hisseder. Bunun üzerine Thor'a öyle bir kükrer ki o geriye fırlar. Bu kükreme 1000 gök gürültü fırtınası gücüne benzetilir. Thor ve diğer tüm kahramanlar devasa Kaiju'ya saldırsa da onu ancak oyalarlar. Bu sırada Wasp ve Yellow Jacket küçülerek Godzilla'nın kulağına girer. Koca olanın dengesi bozulur ve denize düşer. Ancak çok daha öfkeli şekilde geri döner. Doğruca Empire State binasına saldırır. Ve binayı dengede tutabilen tek kişi de Thor'dur. Burada Thor direnmeye çalışırken büyük düşüncelere de dalar. Bu zamana kadar gök gürültü tanrısının gücüne ve cesaretine yapılan övgüler haklı mıydı yoksa boşuna mıydı? Thor bariz bir şekilde bu zihinsel ağırlığın gerginliğini yaşamaya başlar. Gökdelen Godzilla ve Thor arasında ileri geri sallanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve bina yüzeyi çatlamaya başlar. Tam o sırada tüm kahramanlar Godzilla'ya saldırır ve onun dikkatini dağıtır. Ancak onu yenmekten çok uzaktırlar. Godzilla ile bağı olan Robert isimli genç koşarak gelir ve onunla iletişim kurmaya çalışır. Ona geri dönüp gitmesi için yalvarır. Ve bunu başarır da ikna olan Godzilla okyanusa döner. Thor'u tam olarak yenebildiği söylenemese de kahramanlar yetişmese muhtemelen bina Thor'un üzerine yıkılacaktı. Bu arada mahallemizin dost canlısı Örümcek Adamı nasıl olduysa bu tantanaya yetişemedi. O büyük savaşa geç kaldı. Geç bunları Spidey geç. Bile bile gelmedin. Kenardan köşeden fotoğraf çektin anca. Neyse, şimdi ilk bonustan bahsetmenin zamanı geldi. Tanrısal olmayan ama ilginç bir kapışmayla karşınızdayım. O da Godzilla'nın Power Rangers'ı olan kesişimi. Bunda da Godzilla ilk olarak Zord'lardan Dragon Zord'la karşılaşır ve onu çok da zorlanmadan mağlup eder. Ve o sırada diğer Ranger'lar gelir. Önce dinozorlarını çağırırlar, ardından birleşip Megazord halinde Godzilla'ya saldırırlar. Bunda da güç kılıcını çağırırlar. Megazord kılıcı Godzilla'ya sapladığı anda Godzilla da atomik nefesini Megazord'a yollar. İki taraftan mağlup olur.
Sonrasında Godzilla ayağa kalkar ve gelen kaiju savaşmak için Ranger'larla takım olur. Orası da ayrı uzun bir hikaye. Bahsetmek istediğim ilk karşılaşma buydu. Şimdi bana komik gelen bonusa geçelim. Bu da Godzilla'nın eski NBA yıldızı Amerikalı basketbolcu Charles Barkley ile karşılaşması. Nike ve Toho ortaklığıyla yapılan bir Nike reklamı ve devamı da bu reklamı hikayeleştiren bir çizgi romana dayanıyor. Olay da şöyle. Matthew adında Charles'ın hayranı genç bir çocuk vardır. O sırada Kaliforniya sahillerinde reklam çekimi yapan Charles'a ulaşmayı denese de güvenlik ona engel olur ve bunu başaramaz. Üzgün çocuğu neşelendirmek için dedesi ona sihirli olduğunu söylediği gümüş bir para verir. O sırada Godzilla Kaliforniya sahillerine saldırır. Paranın işe yarayacağını düşünen genç onu Charles'a vermeyi dener. Bunu bir şekilde başarır. Basketbolcunun boyu bu para sayesinde 90 metrenin üzerine çıkar. Godzilla şehri yok ederken onun boyutuna ulaşan Charles koca olanı basket maçına davet eder. Başta ikili fair play içinde maça başlar. Godzilla'nın neşesi yerindedir. Ancak işler Charles'ın maça ağırlığını koymasıyla değişir. Basketbolcunun son smacı bardağı taşıran son damladır. Godzilla atomik nefesiyle topu yok eder. Ancak Charles onunla mantık çerçevesi içinde konuşur ve onu ikna eder. Godzilla yepyeni ayakkabılar vererek onu Utah'ta bir kanyona götürür ve 1 milyon turnike göreviyle orada çalışmaya bırakır. Godzilla artık uzun bir idmana başlar. Aslında sağlam fiziğe sahip. Neden iyi bir basketçi olmasın değil mi? Neyse, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.